Arkadaşlar merhaba. Bugün yine 2 adet harika tarifle karşınızdayım. Bu tarifleri saçlarımıza uygulayacağız. Sizleri hiç bekletmeden hemen hazırlamaya başlıyorum. Birinci olarak hazırlayacağım tarifte ilk malzememiz 1 çorba kaşığı karanfil olacak. Karanfil mat saçın parlaklığını geri kazandırmada bize yardımcı olacak. Sonrasında da bu sağladığı parlaklığı uzun süre koruyacaktır. Diğer malzememiz ise 3 adet sadece defne yaprağı. Defne yaprağı da saçın orijinal renginin geri kazanılmasında bize yardımcı olacak. Defne yaprağının içerisinde bol miktarda demir bulunuyor. Bu sayede de saç tiplerinde meydana gelen yara ve tahrişler ise onları iyileştirir. Ayrıca saçların beslenmesini sağlar, yumuşaklık ve parlaklık kazandırarak saçlarımızın daha da güçlü görünmesini sağlar. Bir sonraki malzememiz ise 1 çorba kaşığı hazır kahve. Evinizde hangisi varsa hiç marka fark etmez. Ben granül olanı tercih ettim. Kahve zaten kendi renginden dolayı da içinde bulunan pigmentlerden dolayı da beyaz ve gri saçların kapatılmasında çok yardımcı olacaktır. Son olarak karışımı saçımıza kolaylıkla uygulayabilmemiz için bir adet de uygulama şişesine ihtiyacımız var. Tarife başlarken bütün malzemelerimizi küçük bir tencerenin içerisine alıyoruz. İçerisine ek olarak 200 mililitre yaklaşık 1 su bardağı kadar da su ekliyoruz. Karışımımızı ocağa alıyoruz ve kaynaması için bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ise 5 dakika daha demlenmesi için orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sonrasında da soğumaya bırakacağım. Sadece karanfil ve defne yaprağını kaynatıyorum bu arada. Hazır kahvemi sonra ilave edeceğim. Bunun için de soğumuş olması önemli. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakacağım. Ardından da hazır kahvemi ilave edeceğim. Önce tabii küçük bir süzgeç kullanıyorum ben. Ben bir kupaya suyunu süzdüm. Siz isterseniz bir kaseye de süzebilirsiniz. Tabii bu verdiğim tarifteki ölçüler 2 uygulama için yeterli olacak. Onu da belirtmek isterim. Yeterince soğudu benim defne yaprağı ve karanfilimin suyu. Şimdi içerisine kahveyi de ilave ediyorum. Kahveyi de ilave ettikten sonra homojen bir hale gelene kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Çünkü o kahvenin çözülmesini sağlayalım. Kahve tamamen çözüldükten sonra da işte karışımımız hazır hale gelecek. Küçük bir huni bundan sonra bize gerekebilir. Küçük bir huni ile uygulama şişesinin içerisine karışımımızı alabiliriz. Artık kullanıma hazır. Az önce de söylediğim gibi 2 kez kullanabilirsiniz. Her uygulamadan önce şişeyi biraz çalkalamanız gerekiyor. Ardından da saç diplerinize ve saç uçlarınıza püskürtebilirsiniz. Saçınıza uyguladıktan sonra yaklaşık 2 dakika masaj yaparak iyice saçınıza yedirebilirsiniz. Özellikle beyaz saçların yoğun olduğu bölgelerde daha fazla uygulamanızı tavsiye ederim. Karışımı saçımıza uyguladıktan sonra 1 saat bekletelim. Ardından şampuanla durulayarak saçınızı yıkayabilirsiniz. İsterseniz uygulama şişesiyle saçınıza püskürtebilirsiniz. Ya da bu şekildeki karışımı bir serum şişesinin içerisine boşaltarak da uygulayabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yoktur. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Artan miktarı da buzdolabında saklayabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi tüm tariflerim düzenli kullanımda etkilidir. Düzenli kullanmadığımız zaman bir kez kullanmakta çok etkisini göremeyiz. İnanın içerisinde ne olduğunu bilemediğimiz birçok kimyasaldan çok etkili bir tarif. Sizleri hiç bekletmeden hemen ikinci tarifime de geçiyorum. Bir poşet siyah çay kullanacağım. Bir poşet siyah çayımı küçük bir tenceremin içerisine alıyorum.
Siyah çay da gri saçların tedavisinde çok etkilidir. Yağlı saç derisini normalleştirmek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca saçları da güçlendirerek parlaklık verir ve ipeksi bir hale getirir. Gerçekten kullandığınızda ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Diğer tarifimde olduğu gibi 3 adet defne yaprağını tavama alıyorum ve üzerine yine 200 mililitre yaklaşık 1 su bardağı suyu ilave ediyorum. Sonrasında da kaynatmak için ocağa alıyorum. Karışım kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Çayın tamamen demlenmesi için bu süre diğer karışıma göre biraz daha fazla oldu tabii. Karışımı soğuttuktan sonra ise bir süzek yardımı ile bu karışımı süzeceğim. Fakat çayın çok küçük taneleri olduğu için bu sefer bir bez veya peçete yardımıyla süzebilirsiniz. Ben yine öncelikli olarak bir kupanın içerisine süzüyorum. Ama sizin kolayınıza ne gelirse o şekilde onun içine de süzebilirsiniz. Karışımı süzdükten sonra içine bir çorba kaşığı kadar da bu kez Hindistan cevizi yağı ilave edeceğim. Hindistan cevizinin tek kullanımda dahi saça parlaklık ve güç verdiği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Hindistan cevizi yağını karışıma ilave ettikten sonra ise her zaman olduğu gibi homojen bir kıvam ve görüntü alana kadar iyicene karıştıracağız. Karışımı yine bir huni yardımıyla boş bir şişeye doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece birkaç malzemeyle, ayrıca malzemelerimiz de çok zor bulunan malzemeler değil. Artık her markette bile kolayca bulacağımız malzemelerle saçlarımız için çok etkili losyonlar hazırladık. Mutlaka ben denemenizi öneriyorum. Evinizde her zaman küçük bir huni bulundurmanızı öneriyorum. Bu tarz karışımları uygulama şişesine aktarmada gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Karışımı saçınıza uygulamadan önce ise her seferinde biraz fazla yaptıysanız da lütfen şişeyi iyicene çalkalayın ki yine o homojen görünüm olsun. Bu tarifimizin diğerinden farkı saçınızda daha uzun süre bekletmeniz gerekiyor. Yaklaşık 1 saat ve haftada bir kez uygulamanız yeterli. Düzenli kullanımda beyaz saçlarınızda gözle görünür bir farkı hissedeceksiniz. Akşamları duş almadan önce uygularsanız sizin için daha da kolay olmuş olacaktır. Hepinize şifa olsun. Daha sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.